Herkese merhaba. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu tığ işi bluz çalışmasını yapacağız. Yapımı gerçekten çok kolay. Bluzumuzu bütün olarak örüyoruz. Sadece omuzlarda birleştirmemiz var. Bu birleştirmeyi de yine tığ ile yapıyoruz. Şimdi burada kullanmış olduğum iplerim Naco Vals ve Naco Paris ipini kullandım. Naco Paris'ten bir yumak ya da bir yumaktan biraz fazla kullanmış olabilirim. 4 yumakta Naco Vals kullandım. Şimdi benim bluzumun ölçüsü medium large aralığında oldu. Aslında large beden olarak başladım. 5 santimetre küçük oldu benim planladığımdan. Fakat bu haliyle de large bedene rahatlıkla oluyor. Biraz daha dökümlü olmasını isterdim. O yüzden medium large aralığında diyorum. Sizler medium ölçüleri için buradaki santim hesaplarına göre ilerleyebilirsiniz. Şimdi bu örmüş olduğumuz bluz çalışmasının bedenini biraz geniş yapıyoruz. Şu kolumuzu birleştirdiğimiz kısmın bedenden yani omuzdan daha aşağıya düşebilmesi için bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Daha dökümlü bir bluz çalışması aslında. Şimdi burada sizler large beden örmek isterseniz 4 yumaktan fazla kullanmanızı tavsiye ediyorum. 60 santimetre genişliğinde large bedene uygun olacaktır. Tabii ki beden yapılarınıza göre bu farklılık gösterebilir. Bunlar yaklaşık ölçüler. Sizler yine videonun içerisinde anlatıyorum. Ölçerek ilerleyeceksiniz ya da üzerinize deneyerek ilerleyeceksiniz. Benim medium bedende ya da medium large aralığında 55 santimetre genişliğe sahip, 55 santimetreden fazla esnemeye de yine modelimiz sahip. Şimdi burada şöyle göstermek istiyorum. Ben burada tüylü ipler kullandım ama sizler yine aynı bluzunuzu ördüğünüz aynı iplerle de lastik çalışmalarını yapabilirsiniz. Şöyle etek ucunu da göstereceğim. Bakın bu şekilde tüylü iplerle farklı bir görünüm kazandırmış olduk. Şimdi burada gördüğünüz gibi modelimiz delikli bir yapıya sahip. O yüzden dilerseniz koton iplerle, merserize iplerle çalışarak baharlık bir bluz çalışması da yapabilirsiniz. Evet, bluzumuzun genişliği 55 santimetre, uzunluğu da yine 55 santimetre oldu. Kol uzunluğu da şöyle şuradan ölçeceğim biraz yukarıdan. Çünkü omzumuz dediğim gibi biraz aşağıya düşüyor. Kol uzunluğumuz da 52 santimetre oldu. Evet, bunun dışında şöyle hemen tığ numaralarımı göstermek istiyorum. 3,5 ve 3 milimetre olacak şekilde kademeli olarak tığlarımı değiştirerek kullandım. Sizlere de kullanacağınız ipe uygun tığ numaralarını bu şekilde yarım milimetre büyük ve küçük olacak şekilde değiştirerek örerseniz daha sağlıklı bir ölçü elde edebilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen bluzumuzun yapımına başlayalım. Başlarken ben örnek çalışması için akrilik bir ip kullanıyorum. İpime uygun 4,5 milimetre tığ kullanarak başladım. Belli bir yere gelene kadar 4,5 milimetre ile devam edeceğim. Daha sonra 4 milimetre tığ kullanarak bluzumu tamamlayacağım. Şimdi sizler de kendi ipinize uygun olarak tığ numaralarını bu şekilde yarım milimetre küçük veya büyük olacak şekilde değiştirerek sizler de aynı şekilde örebilirsiniz. Evet, şimdi bluzumuza zincir çekerek başlıyoruz. Zincirlerimiz 3'ün katları olacak. Şöyle 1, 2, 3, tekrar 1, 2, 3 şeklinde zincirlerimizi çekelim. Şimdi bu zincirimizi çektikten sonra sizler göğsünüzden veya göbek bölümünden, çünkü burası bizim bluzumuzun etek ucu, hangi bölüm büyükse, göğüs büyükse göğüsten ölçü alın. Göbek bölümü büyükse göbek bölümünden ölçü alın. Büyük bedenler için söylüyorum tabii ki bunu. Ve o şekilde santim hesabınız, toplam santim hesabınız 100 santimetre ise 120 santimetre olacak şekilde başlayabilirsiniz. Biraz geniş başlıyoruz bu bluzu, biraz dökümlü örüyoruz. Özellikle büyük bedende bu şekilde dökümlü yaptığımız zaman küçük bedenlerde nasıl görünüyorsa büyük bedende de bluz çalışmamız dökümlülük payının fazla olmasından dolayı bu şekilde görünecek. Şimdi burada zincirlerimizi çektikten sonra şöyle ikiye katlıyorum. Bakın ben küçük bir bluz çalışması yapacağım. Bütün ayrıntıları üzerinde verebilmek için. Fakat kendi örmüş olduğum bluz çalışmasının santim hesabıyla ilerleyeceğim. Şimdi benim bluz çalışmamın genişliği 55 santimetre. 50 santimetre genişliğinde zincir çektim. Ve bunun üzerine 5 santimetre ekledim. Aslında ben
60-60 120 santimetre olmasını istemiştim. Fakat 120 santimetre zinciri çektikten sonra üzerine ördükten sonra bu 55 santimetreye düştü. Toplayan bir örnek çalışması olmamasına rağmen elimizin yapısından bir dolayı bu zincirin tam ölçüyü vermediğinden dolayı, çünkü biraz da gevşek olacak şekilde çekiyoruz. O yüzden burada santim hesabım düşmüş oldu. Yani aslında ben de 120 santimetre genişliğinde yapmak istemiştim. 110 santimetre genişliğinde olduğu benim bluzumun ölçüsü. Şimdi sizler large beden için bu çekmiş olduğunuz zincirler şöyle ikiye katladığınız zaman 65 santimetre olsun. Bu 5 santimetrede 60 santimetreye düşme payı olacak. Umarım anlaşılmıştır. Yani 60 santimetre olabilmesi için 65 santimetre uzunluğunda zincir çekiyoruz. Tabii ki toplamda 130 santimetre. Burada iki bedenimiz var. 65 artı 65 130 santimetre olacak. Şimdi sizler 40 santimetre ise ön bedenin genişliği 80-85 santimetre uzunluğunda zincir çekmeniz gerekiyor. Large beden için bunlar yaklaşık hesaplardır. Lütfen santim hesabını, yani ölçüm yaparak önce göğsünüzün etrafından ölçün, artı 10 santimetre 12 santimetre ekleyin ve o şekilde devam edin. Tabii ki ön beden arka beden, yani sizin 110 santimetre geldiyse bunu 125 santim olacak şekilde örmeniz gerekiyor. Evet, şimdi ikiye katladıktan sonra şöyle üçün katları olacak şekilde zincirimizi çektik. Birleştirme yapacağımız için burada zincir sayılarımızın tam olması gerekiyor. Şimdi burada şöyle zincirimi tutuyorum, bakın elimle şöyle düzeltiyorum, ön yüzden dönmeden bu şekilde çekiyorum uca kadar. Tabii sizin zinciriniz çok fazla uzun olacağı için ve kullandığınız iplere göre de daha ince ip kullanırsanız buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ön yüzden hiç dönmeden aşağıya kadar geldim. Şöyle çeviriyorum ve buradan batıyorum. Bakın şöyle ilk zincire battım. Burada bırakıyorum tekrardan, hiç sorun değil. Şöyle sadece ilk başlangıçtan aşağıya kadar düz bir şekilde geldim. Bakın şöyle geldim ve çevirdim. İlk zincirin içine battım. Hemen buradan bir ilmek aldım ve tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir ip aldım. 1, 2 zincir atladım. Şu ilk başta battığım zinciri değil. 1, 2 zincir atladım. Üçüncü zincirin içine batıyorum. Hemen buradan bir ilmek aldım. Bir ikili trabzan yaptım. Burada zincirlerinizde boşluklar oluşabilir. Hiç sorun değil. O daha sonra kendini toplayacak. Tekrar 2 zincir. Hemen 1, 2 zincir atlıyorum. Üçüncünün içine bir trabzan. Şöyle bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 1, 2, 2 zincir çektim. 1, 2 zincir atladım. Hemen üçüncü zincirin içine yine bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir, 2 zincir atladım. Yine üçüncü zincirin içine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi bütün olarak ilerlediğimiz için dikişsiz olacak. O yüzden şimdi burada şöyle ilerlerken fark etmeden zinciriniz şöyle 2 defa dönüp yine ön yüze gelebilir. Buna dikkat edelim. Başlangıçtan itibaren hep elimizle böyle düzelterek ilerleyelim. Bu birinci sırayı yaptıktan sonra gerisi daha kolay ilerleyecek. Şimdi ben ilk sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet, başladığım yere geldim. Sonda 2 tane zincirim kaldı. Hemen 2 zincir çektim. Burada ilk yapmış olduğum trabzanın, burada zincirle başlamıştım. Şöyle alttan sayıyorum. 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Hemen buradan, burada zincirin de belli olmaması için şöyle de yapabilirsiniz. Eğer ilmeğiniz çok sıkı olmadıysa 1, 2, 3. zincirin, bakın şöyle üzerinden şöyle çevirerek tığımı 2 ilmeği alıyorum. Altta bir tane ilmeğim kalıyor. Buradan bir ip aldım. Hemen tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Bu şekilde gördüğünüz gibi zincirin yönü dönmüş oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. İkinci sıraya başlıyoruz. Şimdi yine bu kaydırma yapmış olduğum boşluğa tekrar batıyorum. Buraya 2 tane ikili trabzan yapacağım. Çevirerek 2 ilmeği aldığım için biraz zor batabilirsiniz burada. Şöyle ikincisi.
Baştaki zincirimizle birlikte 3 tane trabzanımız oldu. Şimdi zincir çekmeden sıradaki trabzanın üzerine, burada da trabzanın üzerine batarken şöyle bakın, şuradan battığımız zaman açıklık oluşabiliyor 3 tane olduğu zaman. Ben hep şu şekilde yaptım. Şurada bakın, içten bir tane ilmek alarak biraz daha içine batarak bu şekilde üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle elim üzerine geliyor ama şöyle göstereyim hemen. İlk sıralar olduğu için ve üçüncüsü bu şekilde. Şimdi yine zincir çekmeden sıradaki trabzanın üzerine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Ve üçüncüsü, şöyle biraz içine battığımız zaman zorlanabilirsiniz. Aslında fark etmez. Bu şekilde hemen üzerine de batabilirsiniz. Yine boşluk oluşabilir ama daha sonra sırayı tamamlayınca o boşluklar şöyle yaptığınız zaman kapanıyor. O yüzden sizin tercihiniz. Hemen şöyle 3 tane trabzan yaptım. Evet, ikinci sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yere geldim. Şimdi burada yine zincir çekmeden hemen 1, 2, 3. zincirin hemen şöyle üzerinden alıyorum yine. İçine de batabilirsiniz. Hiç sorun değil. Dediğim gibi burada zincir yerinin belli olmasını istemezseniz bu şekilde üstünden 2 ilmeği alıyorum. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi hemen ikinci trabzanın üzerine şöyle kaydırmayla geliyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sıradaki üçerli trabzan grubunun şöyle ortasındaki trabzanın üzerine batıyorum. Bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Sıradaki 3 trabzanın hemen ortasındaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Bu şekilde 3. sırayı tamamlıyoruz. Evet, tekrar 2 zincir ve bir ikili trabzan. Evet, şimdi her iki sırayı da göstermiş oldum. Özellikle bu başlangıcı, yani kafes ördüğümüz zaman sona geldiğimizde yine buraya ortadaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan, 2 zincir, daha sonra burada 1, 2, 3. zincirin üzerinden kaydırmayla birleştirme yapıp hemen aynı kaydırma yapmış olduğumuz boşluğun içine burada olduğu gibi 3 tane trabzan yapıyoruz buraya. Daha sonra yine sıradaki trabzanın üzerine 3 ikili trabzan, 3 ikili trabzan, 3 ikili trabzan şeklinde burada başladığımız gibi devam ediyoruz. Yani modelimiz 2 sıranın tekrarından oluşuyor. Şimdi burada da yine bluzumuzu tamamladıktan sonra burada etek ucunda lastik çalışması yapacağız. O yüzden kafes örgüyle başladık. Şimdi burada biraz ben sıraları ilerleteceğim. Daha sonra kol ayrımını nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Şimdi dönerek örerken burada 25 santimetre 4,5 milimetre tığ ile devam edebilirsiniz. Ya da sizin numaranız neyse başladığınız tığ numarası ile 25 santimetre olacak şekilde devam edebilirsiniz. Daha sonra biraz tığ numaramızı düşüreceğiz. Şimdi burada size göstermiş olduğum şu zinciri başlangıçta ölçmüştük. Bakın burada zincirim benim gergin olmadı gördüğünüz gibi. Hatta bu zinciriniz biraz bu ördüğümüz sıranın dışına taşarsa sorun değil, hiç sorun değil. Daha iyi olur. Fakat çok da burası çok geniş olup üstteki sıralar çok da gergin olmasın. Ama burası biraz şöyle bakın, esnettiğim zaman biraz dışarıya taşıyor. Şimdi burayı ölçtüğümüz zaman şöyle hemen göstereceğim. Bakın burası 15 santimetre. Zincirimizin olduğu yerde 16 santimetre. Gayet güzel olmuş. Sizler de bu şekilde ilerleyeceksiniz. Yani burası 60 santimetre genişliğinde olacak. Zincirlerinizi çektikten sonra dediğim gibi sizin genişliğiniz 60 artı 60 120 santimetre ise bunu toplamda 125 santim 123 santim genişliğinde başlarsanız yine toparlayacak birazcık. Evet, şimdi ben birkaç sıra öreceğim. Hemen kol ayrımını göstermek için tekrar geliyorum.
Evet, ben sıralarımı örmeye devam ettim. Şimdi bu son kafes sırasının olduğu yerde hemen kol ayrımını yapacağız. Burada yine başladığım yere geldim. Sonda 2 zincir çekiyorum. Hemen buradaki trabzanın üzerine battım ve kaydırmayla bağladım. Şimdi burada kol ayrımını yaparken şöyle bakın. Birleştirmeyi yaptığım yerde ikiye katlıyorum. Birleştirme yaptığımız zincirlerimiz bu şekilde tam kol altının olduğu yere gelmiş olacak. Şimdi burada boşluklarımızı sayıyoruz. Şu boşluklarımızı sayıyoruz. Kaç tane boşluğumuz varsa bunu ikiye bölüyoruz. Yarısı ön tarafta, yarısı da arka bedende kalmış olacak. Şimdi burada tek sayıda benim 24 tane, örnek çalışmamda 24 tane boşluğum var. Tek sayıda boşluğunuz olursa bu fazla olan boşluğu ön bedene verebilirsiniz. Ön beden arka bedenden biraz daha geniş olmuş olur. Şimdi burada hemen şöyle bakın, birleştirmeyi yaptıktan sonra boşluğun içine kaydırmayla geliyorum. Hiç ip almadan boşluğun içinden şöyle tekrar göstereceğim. Tığıma ip almadan boşluğun içine geldim. Kaydırma yaptım. Biraz ilmeğimi de geniş tuttum. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen trabzanın üzerine 2 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada zincir çekerek başladığım için yani 3 tane trabzanı e, buradaki trabzanın üzerine yapmadım. Çünkü çok fazla açıklık kalsın istemiyorum. Burada kol ayrımını yaptığımız yerde çok fazla açıklık kalmasın diye burada zincirle ve buraya 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi sıradaki trabzanın üzerine yine modelimize devam ediyoruz. Şimdi burada ikiye katladığımız zaman ortalıyoruz ama yine de boşlukları sayacağız. Yani 12 tane trabzanın üzerine üçerli trabzan grubu yapacağım. Bu sizde 25 tane olabilir, 30 tane olabilir, 50 tane olabilir. Ben şimdi örnek çalışmasına göre 12 tane diyorum, kafanız karışmasın. Hemen 12 tane üçerli trabzan grubu yapıp geliyorum. Evet, sırayı tamamladım. Sona geldiğimiz zaman hemen son trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada kontrol edelim. Başlangıçta dediğim gibi benim 24 tane boşluğum vardı. 12 boşluk ön bedene, 12 boşluk da arka beden için. Şimdi burada kaydırma yapıp bakın şuraya kaydırmayla geldim ve zincirle başladım. Boşluğu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. boşluk. 11. boşluk 12'ye başlarken bu aradaki trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yaptım. 12. boşluğa başlangıçta zincirle trabzan başlatmıştık. Şimdi burada da 12. boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum sadece. Gördüğünüz gibi. Hemen şöyle döndüğümüz zaman bakın sayalım. Arka bedinde kontrol edelim. Dediğim gibi sizin burada 12 değil 20 olur, 30 olur, 40 olur. Boşluklarınızı nasıl ayarladığınızı ben kendi örnek çalışmamın sayılarına veriyorum ama burada kafanız karışmasın. Sizin daha fazla olur. İkiye böldüğünüz zaman bu şekilde ayarlayacaksınız. Şimdi burada sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. boşluk gördüğünüz gibi. Şu aradaki trabzanın olduğu yer bizim kol ayrımının olduğu yer olacak. Şimdi son 12. boşluğun içine bir ikili trabzan yaptım. Buradaki trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi kafes sırasına başlıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. Dönüşler bu şekilde olacak. Dönüşlerde çok boşluğumuz olmayacak. Hemen 3 zinciri çektim. İkinci, bakın şu kenar trabzanını bırakıyorum. İkinci trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 1, 2 zincir. Bu arada kafes sıramız terse gelmiş oldu ve trabzanlı sıramız ön yüzde kaldı. Bu şekilde modelimiz de bozulmamış olacak. Bütün trabzanlı sıralarımız ön yüzde olacak. Şimdi 2 zincir çektim. Yine modelimize devam ediyorum. Ortadaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Ters yüzden ilerliyoruz. Şimdi bu sırayı da tamamlayayım. Tekrar yeni sırayı göstereceğim. Evet, tekrar sıranın sonuna geldim. Sonda yine 2 zincir çektim. Başlangıçta olduğu gibi bir ikinci trabzanın üzerine bir ikili trabzan, zincir çekmeden bu bakın bu başlangıçta zincirle yapmış olduğumuz ilk trabzanın ilk zincirin içine batıyorum. Kenar trabzanı yapacağım. Hemen şöyle bir ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. Şimdi burada
ikinci trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Yine burada olduğu gibi başlamış olacağız. Hemen şöyle ikinci trabzanın üzerine 2 ikili trabzan yapıyorum. Bir tane de kenar trabzanımız var. 3 tane olmuş oldu. Yani kenarlar bu şekilde görünecek. Şimdi tekrar bir ip aldım. Sıradaki trabzanın üzerine 3 ikili trabzan. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Tekrar 3 ikili trabzan. Şimdi sona kadar geleceğim. Yine burada aynı şekilde dönüş yapacağız. Her iki sırada da, yani kafes sırasında ve trabzan sırasında da dönüşleri gösterdim. Birkaç sıra öreceğim. Şimdi burada arka bedene tekrar başlamayı da göstereceğim. Evet, tekrar sıranın sonuna geldim. Şimdi burada yine şu ilk trabzanın üzerine 2 ikili trabzan yapıyorum. Bir tane de kenar trabzanı yapacağız. Yani onu diğer bu trabzanın üzerine yapıyorum. Şöyle bir ikili trabzan daha yaptım. Yine 3 tane trabzanımız oldu. Şimdi 3 zincir çektim ve döndüm. Evet, yine boşluklarımızın olduğu sıraya başlıyorum. İkinci trabzanın üzerine bir ikili trabzan, 2 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Bu şekilde. 2 zincir, bir ikili trabzan. Evet, ben şimdi yakanın olduğu yere kadar sıralarımı tamamladım. Tabii ki örnek çalışmamda burada 4 sıra örmem yeterli oldu. Şimdi burada yakanın olduğu boşluğa kadar aynı zamanda kol evinin yüksekliğini nasıl ayarlıyoruz? Şimdi normalde kol evinizin yüksekliğini bedene göre kaç santimetre yapıyorsanız 2-3 santimetre daha küçük bırakacağız. Bunun sebebi de şöyle, küçük mankenimin üzerinde göstereceğim. Bakın, biz bluzumuzu ördüğümüz zaman bluzumuzun genişliği şu şekilde olacak. Yani kolların üzerine düşecek şekilde yapacağız. Dolayısıyla şu kolumuzun etrafının santiminin genişliği bizim kol evinin yüksekliğini verecek. Tabii ki burada kol evinin yani kolumuzun santimini alırken etrafından 1-2 santimetre büyük yapacağız. Yani burası 30 santimetre geldiyse 32 santimetre, 33 santimetre yapacağız ki biraz şöyle aşağıya düşsün ve rahat olsun. Yani tam dar bir şekilde kol yapmıyorsanız tabii ki. Dolayısıyla bedene göre bluz çalışması yaptığımız zaman, yani bedenimizin genişliğinden 3-5 santimetre geniş bir bluz çalışması yaptığımızda kol evinin yüksekliğini buradan alıp daha fazla veriyoruz buradaki santim hesabını. Çünkü kol evinin yüksekliği daha fazla oluyor. Large bedende ben bunu hırkalarda ve bluzlarda hep 20 santimetre olacak şekilde ayarlıyorum. Fakat burada 18 santimetre, 17 santimetre, large beden için 17 santimetre olacak şekilde kol evinin yüksekliğini bırakıyorum. Çünkü bluzumuzu giydiğimiz zaman kol evi aşağıya düşecek. Bunun sebebi de daha geniş ördüğümüz için. Yani ilk başta vermiş olduğum santim hesapları daha geniş olduğu için buraya düşecek ve biz buranın genişliği kadar örmüş olacağız. Dolayısıyla buradan da ölçü alabilirsiniz kolunuzun etrafını. Çünkü bedeniniz large olabilir, kollarınız daha kalın olabilir. Mesela ben large bedenim ama kollarım çok ince. Yani bu bölümde çok ince. Dolayısıyla burada ben 17 santimetre örerim. Belki sizin burası da 20 santimetre olabilir. Omuzlarınız çok geniştir. Buradan kol evi alırken large beden 20 santimetre değil, belki 22 santimetre sizde daha rahat duracaktır. Yine sonuç olarak ölçerek ilerleyeceksiniz. Ölçmeden burada santimleri tam olarak doğru olarak denk getiremezsiniz. O yüzden giydiğiniz bir bluzun da kollarını ölçebilirsiniz ama bluzumuz buraya düşecek. Sadece bunu bilmeniz yeterli. Evet, şimdi ben burada şöyle söyleyebilirim. 38 beden için 16 santimetre, medium beden için 17 santimetre, large beden için 18 santimetre olacak şekilde yaklaşık santim hesapları vereceğim. Sizler bluzunuzu şöyle önden ördüğünüz zaman buradan şu bölümü ölçeceksiniz. Yaka boşluğunu da şöyle ayarlıyoruz. Diyelim ki 15 santimetre 18 santimetre large beden için bir yükseklik bırakacaksak
15 santimetre olana kadar burada örüyoruz. Yani vermiş olduğumuz bu kol evinin yüksekliğinden 3 santimetre küçük olacak şekilde yakanın olduğu yere kadar gelmiş oluyoruz. Şimdi burası diyelim ki 15 santimetre olana kadar ördük. Daha sonra 3 sıra ekleyeceğiz burada yaka için. O zaman 18'e tamamlanmış olacak. Tabii ki her sıra 1 santimetre olacak şekilde hesaplıyorum. Şimdi burada ben hemen şöyle bakın, buradaki bizim 12 tane boşluğumuz vardı. Yaka açıklığını oluşturmak için 2, 4, hemen burada 2, 4, ortada 3 tane boşluğumuz kaldı. Hemen bunu bakın, örnek çalışmama göre 1, 2, 3, 4 tane boşluk yaptım. Şöyle bir tane daha alıyorum ve burada da. Şimdi 2 tane boşluk aldığımız zaman ortada 2, 4, 6 tane boşluğumuz kalıyor. Yakayı ben biraz geniş yaptım. Sizler burada yakanın boşluğunu ayarlarken burayı öncelikle kaç tane boşluğunuz varsa 3'e bölün. Diyelim ki 60 tane boşluğunuz var. 20, 20, 20 şeklinde. Bunu 3'e böldüğünüz zaman şu yakaya 2 tane fazla boşluk veriyorum. Veya 4 tane. Bunu şimdi ölçüsünü de göstereceğim size. Yani şu omuzları yakanın genişliğinden bir tık daha küçük yapıyorum. Yakayı biraz daha pay veriyorum. Ama yakada şimdi biz yaka oyuntusu yapacağız. O yüzden o yaka oyuntusu yaptığımız için, yani kayık yaka olmadığı için, burada o yaka oyuntusuyla birlikte yakamız yine geniş olmuş olacak. En az yaka genişliğiniz burada 19-20 santimetre olması gerekiyor. Yani ortada bıraktığınız boşluklar 20 santimetre olması gerekiyor ve diğer yaka geniş bıraktığımız, yani yaptığımız sıralarla yaka oyuntumuz oluştuğu zaman yeterli bir açıklığa ulaşmış olacak. Biraz geniş bir yaka çalışması yaptım. Bu sadece ön bedeni biraz öne düşürebilmek için, yaka oyuntusu arka ve önün belli olabilmesi için o şekilde yaptım. Şimdi burada hemen şöyle yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın burada benim örnek çalışmam küçük olduğu için 3 tane boşluk üzerinden yapacağım. Hemen ikinci trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekip döndüm. Burada 2 ikili trabzan yapacağım. Şöyle ikincisi. Buraya da hemen 3 tane. Hemen üçüncü trabzanın üzerine geldim. Trabzanları da sayabilirsiniz. Yani burada boşlukları değil de trabzanları sayarak da yine 3'e bölebilirsiniz. Şimdi burada 3 tane yaptım. Hemen 1, 2, 3 tane burada üzerine yaptığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane de ortada kalıyor. Gördüğünüz gibi birer tane fazla bırakmış olacağım. Şimdi burada hemen şöyle yapıyorum yine. Şu üçüncü trabzanımı sonuncusunun üzerine 2 tane yaptım. Boşluğun içine bir tane yapıyorum. Şimdi burayı tamamladığımız zaman bütünü göreceksiniz. Eğer buraya kadar anlamadığınız yerler olursa mantığını göreceksiniz. 3 zincir çektim. Yine terse döndüm. Burada sadece 2 sıra örüyorum. Hemen ikinci trabzanın üzerine 2 tane yaptım. Yine şu alt sıralarda yaptığımız gibi, pardon, burada kafesli sıraya başlıyorum. İkinci trabzanın üzerine 1 tane yaptım. 2 zincir, tekrar buraya geldim. Buraya bir ikili trabzan, 2 zincir, tekrar hemen ikinci trabzanın üzerine bir ikili trabzan, zincir çekmeden sıradaki, yani son trabzanın üzerine de kenar trabzanı yapıyorum. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Bu şekilde ön bedende son sırayı trabzanlı sıra olarak bitirelim. Birleştirmemiz çünkü o şekilde olacak, ama dilerseniz tabii ki buradaki santim hesabınız, eğer daha ince iple örüyorsanız 3 sırada bitirin. Eğer biraz daha kalın bir iple, benim çalışmış olduğum gibi bir iple çalışıyorsanız burayı 2 sırada yapabilirsiniz. Hemen şimdi bu sırayı bitirdiğimizde farklı bir birleştirme yapıyoruz. Diğer sırayı bitirdiğimizde farklı bir birleştirme yapıyoruz. Şimdi burada ben 2 sırada, şöyle baktığımız zaman örnek çalışmama göre 2 sıra yeterli olacak. Dediğim gibi burada 3 sırayla da bitirebilirsiniz. Şimdi burada ipimi keseceğim hemen. Artık videoda çok fazla uzamasın. Her iki sırada da nasıl birleştirme yapacağınızı göstereceğim. Burada bir zincir çektim, ipimi kestim. Ön bedende 2 sıra yaptım. Arka bedende bu yaka oyuntusunu 1 sıra yapacağım sadece. Şimdi burada şuradan başlayacağım. Şimdi trabzanlı sıraysa ön yüzden başlamamız gerekiyor. Şimdi burada hemen bakalım. 1,
Şu baştakini 2 saymayalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boşluktan başlayacağım. Boşlukta bir tane trabzanımız var. Tığıma başlangıç ilmeği attım. Buraya hemen bir sık iğne yapıp 2 zincir çektim. Hemen sıradaki trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Başlangıcımız bu şekilde. Yani orantıyı bakın burada 3 tane trabzanımız var. Kenarı saymıyorum. Bunu da 1 olarak kabul ediyorum. Burada ise yani yaka boşluğunda 5 tane var. Birer tane fazla bıraktım. Bunu tabi büyük bedende sizler ikişer tane fazla bırakın en fazla. Omuzlara göre yakada 2 tane trabzan fazla olsun. Şimdi buraya da hemen 3 tane ikili trabzanımı yapacağım. Şöyle üçüncüsü. Sona geldim. Son trabzana 2 tane yapıyorum. Bir tane de kenar trabzanı yapacağım. Tekrar üçüncüsünü son trabzanın üzerine yaptım. Tekrar 3 zincir ve döndüm. Hemen ikinci trabzanın üzerine bir ikili trabzan, 2 zincir. Tekrar bakın böyle örnek çalışmasının üzerinde yaptığım için sona kadar gösterebiliyorum. Eğer büyük bedende çalışmış olsaydım bunu size bu sıraları tamamını gösteremeyecektim. Yani tamamladıktan sonra göstermem gerekir. Çünkü çok uzun sürüyor o zaman. Evet, şimdi buraya bir ikili trabzan yaptım. Bir tane de kenar trabzanı yapacağım. Şöyle. Ve burada bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi arka bedeni tamamlarken birleştirmeyi yapacağız. Evet, şöyle genel bir tekrar yapacak olursak kaç tane boşluğunuz olursa olsun burayı sayın, 3'e bölün. Tek sayı da çıkabilir. Tek sayıyı ortaya verin. Burada bakın 3 tane trabzanın üzerine bu şekilde trabzanlarımızı yaparken şu boşluğa yani şu trabzana son trabzanın üzerine 2 tane bir tane de boşluğa yaptım. Yine bir pay kazanmış oldum içeriye doğru. Burada kenar trabzanı yaptım. Şimdi burada 10 tane bıraktıysanız o zaman ortada 22 veya 24 tane boşluk bırakın. Çünkü şu yükseklik de yakamızın genişliğine pay olacak. Ama burada bıraktığınız payı tabii ki şöyle ölçün. Çünkü ipinize göre belki küçük olabilir. Burayı ölçtüğünüz zaman 20 santimetre olsun. 21-22'ye kadar büyük bedende çıkabilirsiniz. Beden yapınıza bağlı çünkü. Evet, şimdi arka bedenin başlangıcıyla devam edelim. Şöyle çeviriyorum. Hemen elimin yönüne göre başlayacağım. Bakın burada şu bir trabzanı bırakıyorum. Şurada boşluktan başladığım gibi şu bir trabzan ortada kalacak. Yine buradaki boşluktan başlayacağım. Boşluğun içine bir sık iğne, 2 zincir yapıyorum. Şimdi trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Tekrar modelimize devam ediyorum. Şimdi burada sıralarımı tamamlayacağım. Yine size kaç sıra ördüğümü yaka oyuntusunu göstermek için tekrar geleceğim. Artık burada sıra sonunu göstermeyeceğim. Sona geldiğimiz zaman da zaten bakın şuradaki şu trabzan kalacak. Şu son boşluğa burada olduğu gibi bu son trabzanın üzerine 2 ikili trabzan, boşluğa bir tane ikili trabzan yapıp yine buralarda olduğu gibi 3 tane zincirle yeni sıraya başlayacağız. Bu arada kalacak. Burası bizim açıklığımız olmuş olacak. Evet, sıraları tamamlayıp hemen geliyorum. Evet, arka bedenin sıralarını da tamamladım. Şimdi arka bedende bir sıra fazla ördüm. Çünkü ön bedende yaka boşluğu için 2 sıra ördüm. Arka bedende sadece bir sıra öreceğim. Şöyle bu bir sırayı örerken de birleştirmeyi göstereceğim. Bu ters tarafa denk geldi ama yine de birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi boşluk sıramız olduğu için ters yüzden örmemizde ve birleştirmemizde sıkıntı olmayacak. Şöyle 3 tane zincirimi çektim. Önce ilmeğimi şöyle çıkartıyorum. Bakın tığdan çıkarttım. Şu iplerimizi daha sonra gizleyeceğim. Şimdi buradan ilmeğimi çekeceğim. Bakın şöyle buradan ilmeğimi çektim. Hemen bir ip aldım ve karşı tarafta ikinci trabzanın üzerine yine bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi de arada yürüttüm. Tekrar burada 2 zincir çekeceğim. Şöyle 2 zincir çektim. Hemen sıradaki şu üçerli grubumun
Yine ortasına battım. Bir ikili trabzan yaptım. İlmeğimi çıkardım. Şimdi diğer tarafta belki ön yüzden denk gelir. O şekilde birleştiririz. Şöyle ilmeğimi trabzanın üzerinden çektim. Bir ip aldım. Şöyle katlıyorum. Yine 2 zincir çekiyorum ve buraya geldim. Burada şöyle bir ikili trabzan yaptım. İlmeğimi çıkardım zincir çekmeden. Buradaki trabzanın şöyle üzerinden aldım. İlmeğimi çektim. Tekrar zincir çekmeden şimdi burada ikinci trabzanı yapacağım. Kenar trabzanını. Şimdi arka bedende bakın tamamı bir sıra, burası 5. sırası ve sadece bir sıra yaptığım için şu üçüncü trabzanın üzerine de kenar trabzanı yapıyorum. Tekrar buraya geliyorum ve pardon, trabzan yapmıyorum. İlmeği çıkarttım. Kenar trabzanını yaptıktan sonra şurayı tekrar göstereceğim size. Şurada da şu kenar trabzanlarını birleştirdim. Şu trabzanları birleştirmeyi unuttum. Yani yan yana 2 defa şöyle tekrar göstereceğim. İçim rahat etmedi. Şöyle. Şimdi ilkini 3 tane zincirimi çektim. Buradan tığımı geçirdim. İlk trabzanları birleştiriyorum. İlmeğimi çektim. Bir ip aldım. Hemen burada ikinci trabzanın üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ilmeğimi çıkardım. Burada da çünkü ikinci trabzanımız var. İkinci trabzanın üzerinden battım ve tekrar çektim. Şimdi bir ip aldım. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum önce. Çünkü bakın burada ikinci trabzanı yaptım. 2 zincir çekip buraya geleceğim. Burada kaydırmayla ilmeğimi çektikten sonra 2 zincir çektim. Hemen karşı tarafa bir ikili trabzan yaptım. İlmeğimi çıkardım. Bakın buradaki 2 zinciri çekmiş oldum aslında. İlmeğimi çıkardım. Trabzanın üzerinden birleştirme yapıyorum. Şöyle ilmeğimi çektim. Tekrar 2 zincir. Trabzana birleştirdikten sonra. Şimdi tekrar buraya geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi çıkardım. Hemen burada şöyle ilmeğimi tekrar buradan çekiyorum. Şimdi bir ip aldım. Buraya kenar trabzanı yapacağım. Hemen üçüncü trabzanın üzerine kenar trabzanı yaptım. Karşı tarafta ilmeğimi çıkardım. Buradaki kenar trabzanının yani zincirimiz var. Şöyle. Şöyle biraz küçük olmuş o yüzden. Boşluğa batacağım ama boşluğa battım. Evet, buradan tekrar ilmeğimi çektim. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen şöyle ipimi kestim. Bunu yakayı örerken bu iplerimizi gizleyebiliriz. Bakın şu şekilde bir birleştirme oldu. Yani ilmeklerimiz trabzanların olduğu yerde çektim. Zincirlerimiz de düz bir şekilde durmuş oldu. Şimdi sizler belki sıra sayılarınız farklı olacak. O zaman bu trabzanlı sıralarda birleştirme yaparken şu başlangıçta ilmekleri çıkartıp sırasıyla nasıl kaydırma yaptım? Karşı tarafa trabzan, ilmeğimizi buradaki trabzanın üzerinden çekeceğiz. Karşı tarafa trabzan, ilmeğimizi bu taraftaki trabzanın üzerinden çekerek ilerleyeceğiz. Arada şu zincirleri çekmemiş olacağız. Evet, hemen şu sırayı da bakın şöyle döndüm. Şimdi bu sırayı da birleştirme yapacağım. Burada şimdi diğer ipimizi kestiğim için ön yüzden başlıyorum boşluklu sıraya. Hemen şöyle kenar trabzanın üzerine önce bir tane trabzan yapacağım. Sık iğne yaptım ve 2 zincir. İlmeğimi çıkartıyorum. Hemen bu taraftan bakın ters tarafı da görmüş oluyorsunuz. Buradan çekeceğim ilmeğimi. Kenar trabzanın üzerinden çektim. Bir ip aldım. Hemen ikinci trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi bu ikinci trabzanın ilmeğini de çıkarttım. Yine burada şöyle tersten batıyorum bu taraftan. Buradan ilmeğimi çektim. Şimdi 2 zincir. Tekrar buraya geliyorum. Ortadaki trabzanın üzerine bir trabzan ve trabzanımı yaptım. İlmeğimi çıkarttım. Buradaki trabzanın üzerinden ilmeğimi çekeceğim. 2 zincir. Tekrar buraya geldim. Bir trabzan, ilmeğimi çıkardım. Bakın sona geldim. Şimdi önce birinci trabzanın üzerinden ilmeğimi çektim. Bir ip aldım. Hemen kenar trabzanı yapıyorum. Üçüncü trabzanın üzerine. Şöyle trabzanımı yaptım. Tekrar ilmeğimi çıkarttım. Buradaki kenar trabzanının şu anda ipleri gizlemiyorum. Çünkü yaka örerken gizleyeceğiz. Şöyle sonuncusunun üzerine battım.
ilmeğimi çıkarttım. Yine de şöyle arada gizleyebilirsiniz. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şimdi burada ben tabii ki tüylü iplerle yaka yaptığım için iplerimi hep kesiyorum. Şöyle. Şimdi bir bakalım. Evet. Evet, bu yüzümüzü bu şekilde tamamlamış olduk. Yaka kısmını ve kol evini. Şimdi burada kollara başlarken hemen hızlıca onu da göstereceğim. Kollara başlarken yine küçük numaralı tığ ile başlıyorum. Aşağıya doğru açılmasını istiyorsanız yine sona doğru tığ numaranızı büyük numarayla değiştirebilirsiniz. Şimdi burada şu ortada bırakmış olduğumuz trabzanın üzerine batacağım. Önce kafes sırası yapacağım. Buraya pardon. Şimdi bir sık iğne yaptım. Şuraya batıyorum. Bu ipleri biraz uzun bırakabilirsiniz. Daha sonra tığ ile arada çekebilirsiniz. Şöyle sık iğnemi yaptım ve 2 zincir. Şimdi bu bizim ilk trabzanımız. Arada bırakmış olduğum trabzanım. Tekrar 2 zincir daha çekiyorum. Toplamda sık iğne ile birlikte 5 tane zincirim var. Hemen sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Bakın ortadan şimdi şöyle burayı yuvarlak yapıyoruz. Burada düz bir trabzan var. Burası da düz bir şekilde duruyor. Biz şu köşeye bir tane boşluk yapmış oluyoruz. Tekrar 2 zincir. Hemen sıradaki boşluğa yatay olduğu için trabzanlarımız 2 zincir. Şimdi burada tığ işinde bu yatay trabzanlara trabzan yaptığımız zaman 2 tane yapmamız yeterli oluyor. 3 tane trabzan yaptığımız zaman yatay trabzanlarda volanlanma oluyor. Yani daha geniş oluyor, marullanma oluyor. O yüzden ben şu omzun birleştiği yerde birazcık daraltma yaptım. Geniş olmaması için. Çünkü 2 zincir bir trabzan yapıyoruz. Dolayısıyla her yatay trabzana 3 tane trabzan düşmüş oluyor. Ya da burada tığ numaranızı küçültebilirsiniz. Yani 2 numara vardı, 3,5 numaraya da geçebilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi şu omzun olduğu yere geleceğim. Tekrar 2 zincir. Yine buraya geldim. Şimdi burada şöyle yapacağım daraltmayı. Şu yatay trabzana bir de buraya 2 tane trabzan yapmayacağım. Tam ortasına yapacağım. Buradaki hani küçültmemiz diğer taraflara da etki etmiş olacak. Şimdi şöyle arada ilmeklerin şöyle tam ortalayarak batmaya çalışıyorum. Buraya battım. Bir ikili trabzan yaptım. Yani şu yatay trabzanın ortasına batmadım. Ortaya batsaydım burada da ortaya batacaktım. Şimdi ben şöyle daha küçük bir tığ numarası kullanacağım. Tam ortaya şu aradan bakın şuraya. Şöyle de yapabilirsiniz. Burada çünkü ilmeklerimizi çektik ya karşılıklı. Şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle yapıp evet buraya bir ikili trabzan daha yaptım. Biraz gevşek yaptım. Tığım küçük diye. Şimdi tekrar 2 zincir ve buraya atlayacağım. Buraya atlıyorum. Biraz küçültme yapıyorum. Tabii ki eğer kolunuz dar olduysa üzerinizde şimdi buraları birleştirdikten sonra bir giyin üzerinize bu kola başlamadan önce. Kol evinin yüksekliği nereye düşmüş? Benim mankenimin üzerinde gösterdiğim gibi aşağıya düşmüş mü? Yoksa bu tarafta mı kalmış? Bu yüksekliğe bakın nereye düştüğüne. Ona göre burası dar olduysa burada bu küçültmeyi yapmayın. Yine şu boşluğun içine ve şu boşluğun içine yapın. Burada bir tane kareyi küçülttüm aslında ben. Yani burada bir kare eksik olmuş oldu. Şu boşlukların içine yapmadığım için. Evet. Tekrar devam ediyorum. Bak ortada yaptım ve 2 zincir şuraya atladım buradaki boşluğa. Şimdi 2 zincir yine sırasıyla devam ediyorum. Kol altında da zaten köşeyi dönerken bir boşluk eksilttim. Şimdi burada geniş olduysa daraltma yapmayı da göstereceğim. Bir iki sıra öreceğim. Size daraltma yapmayı göstereceğim. Şimdi bakın burada şu boşluğa bir tane yapıyorum. Son boşluğa geldim. Şurada bir mesafemiz var. Buraya atlamış oluyoruz. 2 zincir. Burada geniş olduysa bir zincir çekebilirsiniz. Keza burada da 4 zincirle başlayabilirsiniz. Çünkü belki 2 sıra ördükten sonra burayı görebilirsiniz. Şöyle açılma yapmış olabilir, potluk yapmış olabilir, volanlanma yapmış olabilir, marullanma olarak da söyleyeyim.
Yabancı arkadaşlar için volanlanma diye söylüyorum çünkü çeviriyi tam yapması için. Evet, şimdi burada yine 2 zincir çektim. Son yatay trabzanın içine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi burada bir sık iğne, bir iki de zincir saydım. Yani üçüncü zincirin içine battım ve kaydırma yaptım. 1 2 3 zincir, hemen aynı yere 2 ikili trabzan. Modelimize olduğu gibi devam ediyoruz. Burada. Ben biraz aşağıya doğru açılan bir kol yaptım. Çok hafif, çok fazla değil ama geniş bir kol yaptım. Daraltma yapmadım, yani lastik çalışmalarını da o şekilde olduğu gibi yaptım. Sadece biraz toparlamak için tabii ki eksiltmeler yaptım ama yine de kol lastikleri de yine kol genişliğiyle paralel oldu. Evet, bu şekilde modele devam ediyoruz artık. Dönerek, birleştirerek örmeye devam ediyoruz. Şimdi 4 parça yapılan, aslında ben bluz çalışmamı videonun başında da söylemiş olacağım. Unutmazsam burada söylüyorum. Şimdi aslında ben parçalı olarak ördüm. Daha sonradan bu fikir aklıma geldi ve bu daha pratik ve bunun ölçüsü daha güzel duracak üzerimizde. Aynı zamanda yanlardaki birleştirme çalışmasını yapmamış oluyoruz. Daha kolay dönerek ilerliyoruz. Bir bedeni ördükten sonra ikincisine başlayıp iki bedeni üst üste koyduğumuz zaman aynı ölçüyü tutturmak zorunda kalmıyoruz. Her bluz çalışmanızı bu şekilde zinciri birleştirerek, yakadan başlamalı değil de etek ucundan başlamalı diyebiliriz. Bu şekilde yapıp beden ayrımlarını aynı şekilde farklı örneklerle bluz çalışmaları yapabilirsiniz. Hırka çalışması yapsanız burada önü birleştirmeden yine ön yüzden ters yüzden ilerleyerek de yine yapabilirsiniz. Bu çok güzel bir teknik. Burada sadece kol açıklığını oluştururken arada çok fazla açıklık kalmamasına dikkat edin. Burada 1, 2, 3 tane zincir boşluğumuz kaldı. O yüzden burada dönerek, yani kolları da ayrı, ön bedeni, arka bedeni ayrı örüp buraya kolları dikerek veya tığ ile birleştirme yaptığımızda sayıları tam denk getirmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu sonra hem kol altını birleştiriyoruz, hem kol ağzını buraya birleştiriyoruz, hem bedeni birleştiriyoruz. Ama burada sadece omuzları birleştirdik. Bunun dışında hiçbir birleştirmemiz olmadı. O yüzden yakadan başlamalı modellere göre de biraz daha ölçü kolay ayarlanıyor robot çalışmasına göre. Çünkü alt bedenden başladığımız için genişliğini daha rahat ayarlayabiliyoruz. Şimdi ben burada bir iki sıra, bu sırayı bitireyim. Burada da birleştirmeyi ve başlangıcı göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. Sona geldiğim zaman burada yine kaydırmamı yaptım. Şimdi ikinci trabzanın üzerine kaydırmayla geliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çektim. Şimdi burada trabzanları yaptığımız sıralar biraz geniş olabilir. Bu kafesleri yaptığımız sıra bu sırayı toparlayacak. Eğer toparlamazsa yine kol altında size eksiltmeyi de göstereceğim. Nasıl eksiltme yaptığımı. Bu sırayı tamamlayayım. Yeni sırada eksiltmeyi göstereceğim. Bakın, kafesleri yaptığımız zaman toparlandı. Ama kafesleri şöyle biraz esnettiğimiz zaman yine aynı boyuta geliyor ama gördüğünüz gibi kafesi yapınca toparlandı. Şimdi bizim bu örnek çalışmamızda burada gördüğünüz gibi biraz dışarıya taştı. Hiç önemli değil çünkü bu üzerinize giydiğiniz zaman şöyle aşağıya doğru düşecek. Çünkü biraz küçültme yapacağız. Dediğim gibi çok fazla taştıysa tığ numaranızı burada 4,5, burada 4 kullandım. Burada 3,5 milimetre ile devam edebilirsiniz. İpler genelde 3 numarayı da kaldırabiliyor. Evet, şimdi burada küçültmeyi göstereceğim. Bakın, hemen hangi mantıkla ilerliyorum. Sona geldiğim zaman son trabzanı yaptım. Burada zincir çekmiyorum. Arada 2 zincir çekmiyorum. Hemen 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Burada bir kafesi kesmiş oldum. Çünkü 3 zincir çektikten sonra hemen buraya 3 ikili trabzan yapıyorum. Dolayısıyla bir tane kafesi eksiltmiş oluyorum. Yani şunun üzerine trabzan yapmayacağım. Evet. Bu şekilde. Burada kalacak. Ben bunu biraz geniş almışım burayı. Şöyle hemen tekrar yapıyorum. Şöyle ikisini birlikte topladım ve üçüncü zincirin içine batıyorum.
Tekrar kaydırma yaptım. Şimdi şöyle biraz ilmeğimi uzatacağım. Bu geriden başlayacağım tam ortaya gelebilmesi için. Diğer türlü de yapabilirsiniz. Bu da bir alternatif. 2 ilmeğimi tekrar topladım. 2 zincir. Şimdi buraya hemen yanındakine 2 tane yapacağım. Yani 2 trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapmış oldum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu kol altında kalacak. Hiç belli olmuyor, merak etmeyin. Yine sıradan devam ediyorum. Bu sırayı bitirdikten sonra artık ne kadar bir tane kafes kesiyoruz ama birkaç sıra sonra daralmayı görebiliyoruz. Hemen ilk sırada görünmüyor. O yüzden bu kesmeleri yaparken büyük olduysa mesela ben kolu tamamlayana kadar 3 yerde kesme yaptım. 6-7 sıra arayla hep bu kafes sırasında bu şekilde 3 yerde kesme yaptım. Sadece 3 kere. Ona rağmen kol bittiği zaman aşağıya doğru açılan bir görünüm aldı. Sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi başladığım yere tekrar geldim. Burada şöyle hemen ilk trabzanın üzerine batıyorum. Yine kaydırma yaptım. Kaydırmayla kesme yapmadığımız zaman kaydırmayla ikinci trabzanın üzerine geldim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Burada 4 tane zincirle de ilk boşluğu yapabilirsiniz. Yine daraltma yapmak için. Yani bütün fikirleri paylaşıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi burada bir tane eksiltme yaptım. 5-6 sıra sonra yine kafes bölümünde aynı şekilde eksiltme yapabilirsiniz. Evet. Şöyle bakalım hemen. Biraz da tabii ki ütü yaparken burayı şöyle biraz çekeceğiz. Şimdi burası kısa olduğu için bu şekilde duruyor. Uzun olduğu zaman aşağıya doğru düşecek. Yine de çok fazla geniş gelirse size ya da birkaç sıra ördükten sonra düşmezse siz burada üzerinize giyin, bir kolunuzda omzunuzun nasıl göründüğüne bakın. Yani şöyle çanak gibi çok fazla açılırsa burayı sökmeniz gerekir. Tığ numaranızı 3,5 milimetreye düşürerek ya da kaç numara örüyorsanız yarım milimetre daha 3. tığ numarasıyla devam edebilirsiniz. Şimdi burayı şöyle keseceğim. Burası böyle, şuradan keseceğim. Böyle kalacak. Evet, kol anlatımı da tamamladık. Geriye sadece yaka ve etek ucundaki lastik çalışması kaldı. Şimdi etek ucunda lastik çalışması yaparken burada 4,5 milimetre tığ kullanmıştık başlangıçta. Ben kadife ip kullandığım için, kadife diyorum pardon, tüylü ip kullandığım için 4 milimetre ile devam ettim. Bunun sebebi çok fazla açılmaması için. Hem tüylü ipim kullanmış olduğum bluzumda kullandığım ipten bir tık kalındı tüylü olduğu için. Hem de hafif bir toplama yapsın istedim. Fakat burada bahsetmiş olduğum toplama büzgü olacak şekilde değil. Zaten videonun başında gördünüz. Hiç toplama görünmüyor. Bu sadece yayılmaması için yarım milimetre hafif lastiğin düzgün durabilmesi için bir toplama aslında. Şimdi burada başlarken lastik çalışmasına hemen küçük bir yerde göstereceğim. Artık çünkü sırayı bitirdiğimiz zaman nasıl birleştirdiğimizi de gösterdim. Şimdi dilerseniz her boşluğa 3 tane trabzan yaparak ilerleyebilirsiniz. Ya da her boşluğa 2 trabzan, bir tane de şu zincirin içine yapabilirsiniz. Ama burada zincirler çok açılıyor gördüğünüz gibi. O yüzden her boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde etrafını dönerek 3 tane trabzan yaparak tamamlıyoruz. Evet, sırayı tamamladım. Başladığım yere geldim. Şimdi burada yine her zamanki gibi ilk zincirin ya da ilk trabzanın üzerine battım ve kaydırmayla burayı bağladım. Şimdi lastik çalışmasına başlayacağız. İlk trabzanı ön trabzan olarak yapacağım. Şöyle zincir çekmeden hemen ilk trabzanın kaydırmayla bağlamış olduğumuz bu zincirli trabzanın şöyle altından ilmeğimi aldım. Bakın şu ilk ilmeğimi de çok geniş bırakmıyorum. Şuradan ilmeğimi aldım. Şöyle ikisini birlikte topladım. Bir sık iğne yaptım aslında burada. Hemen 2 zincir çektim. Bu bizim ilk ön trabzanımız olmuş oldu. Yanına bir tane daha ön ikili trabzan yaptım. Şimdi sıradaki 2 taneyi arka ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bakın, arkadan geçiriyorum. Bu şekilde arka ikili trabzan yaptım.
Tekrar önden aldım. Hemen ikincisi. Son kez göstereceğim. Şöyle bir ip aldım. Arkadan alıyorum. 2 arka 2 ön yapıyoruz. Tekrar ikincisi. Tekrar ön ikili trabzan. Şimdi bu sırayı tamamladığımız zaman, birleştirme yaptığımız zaman yine burada ön trabzanı burada nasıl başladıysak burada önce kaydırma yapıyoruz. Sonra ilmeğimizi zincir çekmeden yine altından alıp sık iğne 2 zincirle ilk ön trabzanımızı yapacağız. Yani yeni sırada 3. sırada ön trabzan kabarık olanların üzerine yine üstten batıp ön trabzan yapıyoruz. Arkada kalanlara şöyle arkadan şu şekilde geçirip yine arka ikili trabzanlar yaparak lastik çalışmamıza devam ediyoruz. Ben burada 7 sıra lastik çalışması yaptım. Burada dediğim gibi hangi tığ numarasıyla başladıysanız küçük olan numaranızla devam edin. Yani aynı numarayı kullanmayın. Çünkü burada boşlukları da 3 tane trabzan yaptığımız için çok fazla açılma olmasın. Zaten çok dar bir lastik çalışması değil. Eksiltme yapmadık çünkü. O yüzden yayılmaması için burada tığınızı yarım milimetre küçük kullanın. 4,5 ile başladıysanız 4 ile örün. 3,5 ile başladıysanız 3 ile örün. Şöyle. Ya da sizler daha dar olmasını istiyorsanız eksiltme de yapabilirsiniz, örgüden anlayan arkadaşlar. Şöyle lastik çalışmamıza da bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi siz burada istediğiniz uzunluğa gelene kadar lastik çalışmanızı yapabilirsiniz ama 5 veya 7 sıra yeterli olacaktır. Burada yine ipimi kesiyorum ve hemen şurada yakanın başlangıcını göstereceğim. Şimdi yakayı da aynı şekilde yaptım. Yine küçük numara tığımı kullanıyorum. Burada 3,5 da kullanabilirsiniz koldaki gibi çok geniş olursa. Ama önce ikinci numaranızı, yani başlangıç değil ikinci değiştirdiğiniz benim 4 milimetre. Şimdi burada hemen şu omuzdaki birleştirme yerinden yatay trabzanın ilkine şöyle bir sık iğne yaptım, 2 zincir. Tekrar burada şöyle iplerimizi de gizleyelim. Evet, 2 ikili trabzan yaptım. Her yatay trabzana 2 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ikincisi. Şimdi burada köşe, şu yakada döndüğümüz yerde şimdi 2 tane trabzanımı yaptım. Üçüncüsünü yarım yapacağım. Şöyle bakın. İlk 2 ilmeği aldım. Diğerini tığda bıraktım. Bir ip aldım. Şu hemen sırada gelen boşluğa batıyorum. Burada da yarım yapıyorum. İlk ikisini aldım. 3 ilmeği birlikte topladım. Köşeyi biraz yuvarlak olması için burada aslında bir trabzan yaptım. Tam ortaya gelmiş oldu. Açıklık kalmaması için 2 yarım ikili trabzan yaptım. Evet, şimdi devam ediyorum. Bir tane trabzanın üzerine 2 tane boşluğun içine. Şimdi bunu ikinci sırada lastik çalışmasına döneceği için hafif toplayacak. Çok fazla değil. O yüzden sizin yakanız çok geniş olduysa bütün boşluklara bir tane yapın, bir tane de buraya yapabilirsiniz. Yani küçültmek isterseniz ya da sıra sayınızı daha fazla yapın. Yakadaki açıklığı kapatabilmek için. Mesela ben 3-4 sıra yaptıysam siz 5-6 sıra yapın. Evet, yine bunu başlangıçta size vermiş olacağım. Sıra sayılarını, yani yakadaki sıra sayısı ya da lastik çalışmalarının. Evet, 2 tane boşluğa yapıyorum. Bir tane de trabzanın üzerine. Şimdi buraya geldiğim zaman yine köşeyi döneceğim. Bakın, burada payınız yoksa şu trabzanda, yani volanlanma olursa şöyle de yapabilirsiniz. Yani bu son dönmeden önceki trabzanın üzerine yarım trabzan, sonra şuraya yatay trabzana dönüp yine yarım trabzan, hepsini birlikte topladım. Bakın, yine açıklık çok oluşmadı ama şu görünümü istemediğim için, gerçi tığ işi lastik çalışması yapınca oradaki açıklık da kapanıyor. Bunu da hemen şöyle hatırlatmış olayım. Şimdi ben şu boşluğa da yine yarım ikili trabzan yaptım. Diğer köşede olduğu gibi hemen buraya geldim. Yine yarım ikili trabzan. Yani volanlanma olursa burada üçüncüyü değil ikinciyi yarım ikili trabzan. Yine bu araya bir tane yarım ikili trabzan, hepsini birlikte toplayarak devam edeceksiniz.
Şimdi arkadaşlar hepinizin eli farklı, ipi farklı, tığ numarası farklı. O yüzden aslında bu kadar detay veriyorum. Evet, şimdi artık bütün yatay trabzanlara 2 tane yapıyoruz. Sadece dönüşlerde o şekilde. Yine bakın burada omuza geldim. Bu omuzun olduğu yerde yine sıradaki trabzan yatay boşluğumuza 2 tane yapıyorum. Şimdi örnek çalışmasında dar olmadıysa göreceğiz onu da bu ilk sırayı bitirince. Şimdi burada 2 tane yaptım. Şimdi arkada kafesimiz yok son sırada gördüğünüz gibi. Şimdi burada üçüncüyü yarım ikili trabzan, ikisini tığda bıraktım 2 ilmeğimi. Tekrar burada bakın şu araya değil de ilk trabzanın üzerine geliyorum. Arka bedende burası arka yaka. Yine yarım ikili trabzan 3 ilmeğimi birlikte topladım. Ve bütün trabzanların üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Şöyle sırayı tamamlayalım. Hemen göstereceğim. Evet, tekrar dönüşün olduğu yere geldim. Burada 2 tane trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanın üzerine yarım ikili trabzan, 2 ilmeği tığda bıraktım ve yatay trabzana başlıyorum. Hemen oraya da bir tane yarım ikili trabzan, ilk 2 ilmeği aldım. Şimdi 3 tane ilmeği birlikte topladım. Hemen yanına 2 ikili trabzan. Şöyle bakın buraya geldim. 2 ikili trabzan yaptım. Evet, şimdi burada yine üçüncü zincirin içine batıyorum. İlk trabzanın üzerine kaydırmayla kapattım. Şimdi yine lastik çalışmasına başlarken ilmeğim bu şekilde buradan tığımı geçirdim. Buradan bir ilmek aldım. 2 ilmeği birlikte topladım. Sık iğne yapmış oldum. Tekrar 2 zincir. Hemen üstten batıyorum. Yine ön ikili trabzan yapacağım. Şimdi bir ip aldım. Şöyle arkadan arka ikili trabzan, bu ikincisi 2 ön 2 arka trabzan. Şimdi burada bakın ikisini birlikte ördüğümüz trabzanları tek olarak alacağım. Şimdi bu ikisini şöyle altından geçiriyorum birlikte topladığım için. Ön trabzan yaptım çünkü sırada ön trabzanımız var. Şimdi sıradakini yine tek olarak aldım. Ön ikili trabzan, tekrar arka ikili trabzan. Evet, şöyle hemen son arka ikili trabzanımı da yapıyorum. Artık ikinci sırayı tamamlamayacağım. Yine buraya geldiğiniz zaman birlikte topladığımız trabzanların şöyle ikisinin birden altından veya üstünden alarak devam edebilirsiniz. Evet, örnek çalışmamız bu şekilde, lastik çalışmamız. Yeni sıraya geldiğimiz zaman yine burada birleştirmeyi yapacağız. Şurada bakın, burada da şöyle bu tarafa doğru yattığı için zincirimiz fark etmeden buraya birleştirebilirsiniz. Buna dikkat edelim. Bakın şöyle çektiğimiz zaman bu öncelikle birinci zincirin içine batıp birleştirme yapıyoruz. Daha sonra alttan alıp yani üstten batıp burada göstermiş olduğum gibi ön trabzanımızı yaparak ilerleyeceğiz. Evet, örnek çalışmamız bu şekilde. Yakayı da tamamlıyoruz. Diğer kol çalışmasını da tamamlıyoruz. Şimdi benim örmüş olduğum, size ölçüleri verdim ama tekrar göstermek istiyorum. Şimdi bluz çalışmasında yine üzerinize giyerek kol uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Şöyle, şimdi burası kol altı olmadığı için biraz kolun üzerine düştüğü için şu bölüm yine kolun uzunluğuna dahil olmuş oluyor. O yüzden ona göre ölçmeniz gerekiyor. Yani her seferinde üzerinize giymek istemiyorsanız burada şöyle ölçebilirsiniz. Bakın 50. Large beden için 54-55 santimetre kol uzunluğu yeterli geliyor. Şöyle bakın şuradan ölçtüğümüz zaman 51 santimetre burada benim için yeterli oldu. Gördüğünüz gibi bakın burada tığ numaralarını küçük kullanmama rağmen yani dışa doğru taşırmadım ama bittiği şekilde lastik çalışmamız göründü. Hemen şöyle yakada da yine burada 1 2 3 4 sıra lastik çalışmam var. Bir tık açık oldu benim yakam ama ben bu şekilde şöyle kadrajdan çıkmışım. Ben bu şekilde hoşuma gittiği için bunu daha fazla küçültmek istemedim. Yani 2 sıra ördüğünüz zaman biraz daha daralma yapacaktır. O yüzden bunu sizler
kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Hatta şurada size şimdi şu boşluk sayılarını da vermek istiyorum. 55 santimetre oldu. Dediğim gibi large beden 60 santimetre olursa daha güzel olur. Ona göre başlangıçta boşluk sayınızı da ayarlayabilirsiniz. Hemen şöyle birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 tane boşluğumuz var. Şimdi bu etek ucunda 35 olabilir şurada ya da 36 olabilir. 36 olması tekrar saymayacağım. Çünkü burada kol evi açıklığı kol ayrımını yaptığımız zaman birer boşluk kaybolduğu için her iki kenarda da. O yüzden burada şimdi 34, 36 tane. Şimdi sizler medium beden için burada 36 tane ile başlayabilirsiniz. Tabii ki genişliğini yine başta anlatmış olduğum gibi ölçerek ilerleyin. Toplama yapıyor. 36 tane. Benim kullanmış olduğum ipim, tığ numaram 4 milimetre ile başladım. 3,5 milimetre ile devam ettim. Etek ucunda yine 3,5 milimetre kullandım. Şimdi burada 4 milimetre ile başlıyorsanız, ipiniz buna uygunsa ya da benimle aynı ipi kullanıyorsanız medium beden için 36 boşlukla başlayabilirsiniz. Large beden için 40 boşlukla başlayın. O şekilde 40 boşlukla, 42 boşlukla hatta başlayabilirsiniz. 5 santimetre fazla olması gerekiyor. Burası 55 santimetre. Tabii ki alt beden 55'ten biraz daha geniş. Şöyle bakalım. Ben de unuttum. Evet, şu anda esneme yapmıyorum ama 58 santimetre hemen hemen alt beden. Gördüğünüz gibi bakın burada size bahsetmiş olduğum eğimi göstermek istiyorum. Şöyle. Çok hafif bir eğimimiz var. Yani kendinden eğimli diyebiliriz. Evet, umarım bluzumuzu beğenmişsinizdir. Anlatım bu şekilde. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.